Bu videoda dalgıç panosunda neler var, hangi ekipmanlar nasıl bağlanır onu öğreneceğiz. Öncelikle otomat sigortalarımız var. Bunu TMŞ olarak kullandık. Bunda kumanda otomatı olarak. Sonrasında sıvı seviye rölesi, termistör röle, kontaktör, termik ve sıra klemenslerimiz var. Şimdi buradaki ekipmanların bizdeki görevine TMŞ yüksek akım çekerse açsın diye kullanıyoruz. TMŞ'den 3 fazımız gelir çıkar, kontaktörün girişine gelir. Önce güç devresini anlatacağım. Kontaktörün girişinden çıkıp termiğin girişine gelir. Termiğin girişinden de çıkıp sıra klemensine gelir. Artık buradan motora enerji vereceğiz biz. 3 fazlı bir pompa bu. Şimdi kumanda tarafına gelirsek, iki rölemize de sabit 220 gerekiyor. Yani A1'lerini sabit enerjilendirmemiz lazım. Fazla aldım, A1'lere verdim ikisinin de. Nötrü de aldım, ikisini de A2'sine verdim. Fazladan bir kablo daha çıkardım. Yani fazla 3 tane damar var. Çıkan kablonun biri geldi, termiğe girdi. Artık kumanda devresi başladı demektir. Termiğe girdi. Termiğin normalde kapalı kontağını 95-96'sına. Yani termik trip ettiğinde bu kontağını açsın. Ben hiçbir şekilde bu panoya enerji veremeyeyim. Termik trip etmediğinde de bu kontakta geçiş olacak. 96'dan faz geri çıktı, geldi, devam etti. Termistör rölenin üzerinde yazdığı 95-96. Yine termistör rölede de normalde kapalı kontağı 95-96 numaralı sayıları vermişler. 97-98'de normalde açık. Şu anda benim devrede normalde açık kontağa ihtiyacım yok. Sadece eğer termistör tarafında sıcaklık yükselmedi, ben okeyim deyip herhangi bir değişiklik yapmazsa kontağın kapalı olmasını istiyorum. O yüzden termik röleden çıkan fazı aldım, termistör röleye girdim 95'ine. 96'sından yani normalde klosun diğer ucundan çıkıp sıvı seviye rölesinin ortak ucuna verdim. Bunun 3 tane kontağı var. Şurada gözüküyor. A1 A2'si. Zaten enerjiyi verdik buna. Hiçbir sıkıntı yok. 1 numara kontak ortak uç, 2 numara normalde kapalı, 4 numara normalde açık. Zaten üzerinde de sayılar haricinde normalde close, normalde open ve com yani 2 numara. Uçlarını yazmışlar. Pardon, yanlış söyledim, 1 numara. Com ucu 1 numara. Buradan termistör röleden çıkan fazı da artık ben sıvı seviye rölesine girdim. Sıvı seviye rölesinde com ucuna girdim. Yani sıvı seviye rölesinin de ortak ucunu enerjilendirdim. Eğer sıvı seviye rölesi uçlardaki gelen bilgiye göre çıkış verirse normalde open kontağını kapatacak. Benim devrede tek istediğim kontaktörümün tüm şartlara uygun olduğunda çekmesi. Otomatik bir pano bu. İçinde su varsa çekecek, su bittiği zaman devre dışı edecek kontaktörü. Yapmam gereken o zaman normalde open'dan ucumu alıp A1 kontağına vermek. Şimdi devrede termistör röle var, sıvı seviye rölesi var. Bunların sinyal uçları var. Termistör rölenin T1, T2 klemensi var. T1, T2 ucu bizim motordan 3 faz veriyoruz biz. Yani motor bobin ucu 3 tane kablo ile beslenecek. Ayrıyeten 2 kablo daha çıkarmış motoru saranlar, öyle diyeyim size. O da sargılar arasında termistör diye bir ekipman var. Sargı sıcaklığı arttığında onun direnci azalıyor. Direnci azaldığında termistör röle de bunu algılayıp sargı sıcaklığı yükseldi deyip konum değiştiriyor. Konum değiştirdiğinde normalde close kontağı normalde open oluyor. Yani benim devremi kesiyor. Bunu ben niye kullanıyorum? Motorum pompa bu dedik. Pompanın arasına taş girdi. Kanatların arasına veya yosun bağladı, bir şey oldu. Bir şekilde bizim pompa fazla akım çekti. Fazla akım çekti ama termik röleyi açtıracak kadar yüksek akım çekmiyor. Örneğin bu motora 15 kW diyelim. Ben termimi 30 ampere ayarladım. Motor 28 amper çekiyor. 28 ampere de 2 saat boyunca çekti. Bu sefer sargılar ısınmaya başlayacak ufaktan. Bizim termik rölenin algılayamadığı sıcaklığı, termik röle sadece akıma bakar. Termistör sıcaklık üzerinden kessin istedik. O yüzden termistör röleyi koyduk. Termistör rölenin uçlarında bu iki klemense indirdim. Motordan gelen 3 faz girecek. Bir de termistör röle uçları girecek ve toprağa girecek. Yandaki 3 klemense toprak neden var? 3 klemens bizim sıvı seviye rölesinin ULB yani referans ucu, alt limit, üst limit. ULB harflerini yanlış söylüyor olabilirim. Projesinde ufaktan baktığımızda görürüz zaten.
ULB uçlarını aldım. Olduğu gibi direkt sahaya gönderdim. Yani Clemence'lere indirdim. Biri taban limit, biri tabanda sürekli suyun içinde kalacak. Biri alt limit, minimum seviyede olmasını istediğimiz. O da genelde pompanın kanatlarından biraz yukarıda olsun isteriz. Diğeri de artık kuyumun maksimum gelmesini istediğim seviye. Yani pompaya start vermek istediğim seviye en üst uçta olacak. Su şöyle göstereyim size. 3 tane probum var. Bu benim kuyum. Bu bizim 3 probumuz. Biri sürekli suyun içinde kalacak. Örneğin burada pompanın da fan tarafı var. Biri sürekli suyun içinde. Bu da benim alt limitim. Alt limiti de kuyunun inmesini istediğim minimum seviyeye getirdim. Bu da benim son probucum, üst limit. Üst limiti de kuyunun maksimumda olmasını istediğim seviyesine getirdim. Su geldi, doldu, üst limite geldi. Benim kontaktörüm çekti. Suyu boşaltmaya başladı. Su artık yavaş yavaş iniyor. Herhangi bir sıkıntı yok. Termik açmadı, termistör açmadı. Pompa hala çalışıyor. Su geldi, alt limit probuna kadar indi. Alt limit probuna geldiğinde artık su bir tık da aşağı düştüğünde bizim referans ucu 2 probda da değer görmediği için sıvı seviye rölesini out çıkışını kesecek. Sadece burada on led yanacak. Out ışığı yanması için bizim sıvı seviye rölesinin aktif olarak çıkış veriyor olması lazım. Panoda sormak istediğiniz, aklınıza takılan veya şu şöyle olsaydı daha iyi olurdu diyeceğiniz bir şey varsa yorumlarda belirtmeniz yeterli. Videoların devamı için takipte kalıp beğenip abone olarak da bana destek olabilirsiniz. Hepinize iyi günler.